Merhaba. TLAdmin UI komponentin alert komponentini kullanımını yapacağız. Yani bildirim gösterme. Komponentimizi buradaki gibi projemize dahil ediyoruz. Yani projemizin ilgili sayfasına dahil ediyoruz. Daha sonra komponenti çağırmak için t-alert diyoruz. Komponentimizi çağırıyoruz. Komponentimizin içerik gösterimi için 3 tane kaynağı var. Title, Message, Icon. Title kısmı string olarak değer alıp error. Message kısmımız da string olarak değer alıyor. Bakın isminizi yazmanız gerekiyor diye bir hata mesajı yolladık. Dilerseniz sadece düz string, hani korumalı string yollamak yerine kendiniz de buradan slotu kullanarak zengin title, icon, default. Default dediğimiz kısım message. Gövdesi title dediğimiz title kısmı, yani title'ınızın içerisini şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz gibi ister bold yapın, ister yanına ikon ekleyin. Ne yapmak isterseniz onu yapmanızı sağlar. Mesela ne diyelim? Hata başlığı diyeyim. Bakın title'ımız geldi. Şuradan ne bileyim location question diye aldım bunu. Ha, bu para. Free olmayan bir şey seçmişiz. Question'ı seçtim. Bakın ikonumuz geldi. Tabi burada artık bizim boyutsal değerleri vermemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi başlık gövdesini de istediğimiz gibi custom biçimlendirebiliyoruz. Ama tabi en sağlıklı kullanımı buradan attribute'ten kullanmanız. Ardından yine bunu sadece custom için değil, mesela default olarak yaptığınızda bu da gövdeyi şu an değiştiriyorsunuz. Veya şuradan ne diyelim, icon diyelim. İkonumuza eklediğimiz slotumuz burası. Sadece SVG alalım. Bunun içerisinden hani SVG, imaj ne koymak istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Bakın soldaki kısma geldi. Error title, message, error, message for your action diyelim. Bakın alertımızın rengini değiştirebiliriz. Bunun için color attribute'ünü kullanıyoruz. Tailwind CSS'inin içerisinde, CSS Framework'ün içerisindeki bütün renk paletindeki key'leri kullanabilirsiniz. Şu an varsayılan dahili tasarım fillet. Tasarımı değiştirebilirsiniz. Design'dan burada hangi tasarımımız var? Light var. Önce Light'ı göstereyim. Şu an bu Light tasarımımız. Bütün tasarımlar Dark Mode destekli. Çok hoş Dark Mode'larımız var. Dark Mode stillerimiz var. Inline stilimiz var. Gördüğünüz gibi. Outline stilimiz var. Block stilimiz var. Elegant stilimiz var. Bakın yani buradaki stillerimiz aslında TLAdmin projemizdeki stillerimizin hemen hemen aynısı.
Buradaki stillerin hepsini kullanabiliyorsunuz. Kullanabilme imkanı veriyor size. Geldim. Evet, başka ne göstereceğim size? Şimdi closable olarak tanımlayabiliyorsunuz. Yani e, kapanmasını sağlayabilirsiniz. Alertlarınızın dilerseniz bunu ne yapalım? Blue yapalım. Pardon. E, Field yapalım. Blue yaptım. Dilerseniz şu an minimum ölçüye göre e, genişliyor. Bunu blok olarak tamamen genişleyen halde de kullanabilirsiniz alıtlarınızı. Onun için eklemeniz gereken attribute'ümüz blok. Gördüğünüz gibi blok yaptığımda şu an zaten buranın genişliği kadar oldu. Bakalım genişliğimiz doğru muymuş? Bakın tam genişliği kadar. Bulunduğu ana root'un genişliği kadar. Aldı. Daha sonra ne gösterebilirim size? Radius'umuzu değiştirebiliriz. Yine Tailwind CSS Framework'ündeki size'lar birebir kullanabilirsiniz buradan. Radius'unu small, medium varsayılandır. İsterseniz full'ü kullanabilirsiniz. Bakın yuvarlak, güzel, hoş bir görünüm elde ettik. Dilerseniz bunu zamanlayabilirsiniz açılışını. Yani kapanmasını. Ne diyelim burada? 3000 milisaniye sonra kapanmasını istiyorum. Yani bu ne kadar istediğimi söyledim ve bu timer'ın çalışıp çalışmayacağını söylemem gerekiyor. Timer statüsün true olduğunda timer'ım çalışacak. Yani içerisinde bir timer değeri veriyorum. Direkt çalışması yerine buradan timer statüsü de tetikliyorum. Bakın altında hoş bir kapanma animasyonu da var. Geri countdown line'ım var. Her tasarıma özgü bu. Mesela light için yapalım. Yeniledim. Bakın ne kadar hoş. Outline'da bakalım. Elegant tasarıma baktığımızda Elegant'ta icon yok. Title'ımız burada soldaki değişik bir stilde gösteriliyor. Bakın false yaptığımda çalışmayacak. Onu tetiklemeniz için. Bu bir tetikleyici. Umarım alert komponenti işinize yarar. Son bir göz atayım. Aktarmayı unuttuğum bir şey var mı diye. Şu an burada yok. Icon'ı kullanmak için icon slotunu kullanıyorsunuz. Burada icon slotuna yazdığınız her ne varsa sol kısımdaki kısma geliyor. Title slotunu kullandığınızda buraya, default slotumuz buraya geliyor. Slotları kullanmadan yazdırmak isterseniz title attribute'ünü kullanıyorsunuz. Mesaj için de message'i kullanıyorsunuz. Bu message yokken, sadece title yokken sadece mesajınızı da yollayabilirsiniz. Umarım komponentim işinize yarar.